Bir gün uyanıyorsun ve hiçbir şey kalmamış. İstek yok, enerji yok, hatta öfke bile yok. Göğsünde taş gibi duran bir boşluk. Sana depresyon diyorlar. Serotonin dengesizliği, stres yüklenmesi, tükenmişlik sendromu. Hap veriyorlar, dinlen diyerek sırtını sıvazlıyorlar. Ama kimse şu soruyu sormuyor. Ya bu bir bozulma değilse? Ya bu çöküş aslında ruhunun artık yalan söylemeyi reddedişi ise? Modern dünyada depresyon neredeyse tamamen biyolojiye indirgenmiş durumda. Nörokimyasal dengesizlikler, kronik stres, travma, aşırı yorgunluk. Evet, bunların rolü var, inkar edilemez. Ama daha derinde, seni rahatsız eden ama adını koyamadığın bir şey var. Ve o şey genellikle hiç konuşulmuyor. İşte Carl Gustav Jung tam bu perdeyi kaldırdığı noktada başlıyor konuşmaya. Jung, 20. yüzyılın en etkili zihinlerinden biri olan İsviçreli psikiyatrist, bize rahatsız edici ama aynı zamanda özgürleştirici bir iddia bıraktı. Depresyon dediğimiz şey her zaman bir arıza değildir. Bazen bu, ruhun çığlığıdır. Jung'a göre bazı depresyonlar tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, duyulması gereken bir mesajdır. Bir semptom değil, gece gökyüzüne atılmış bir işaret fişeği gibi. O buna anlamsızlık nevrozu diyordu. Yani kırık bir zihnin sonucu değil, kendi gerçekliğinden kopmuş bir hayatın kaçınılmaz çöküşü. Yıllar boyunca başkalarının hedeflerini gerçekleştirmek için yaşayan insanlar, ailelerinin, toplumun, geleneğin, beklentinin gölgesinde yürüyenler, en sonunda bir duvara çarpar. İçeride bir şey durur. Akış kesilir. Ve sonra o tanıdık tablo gelir. Hiçbir şey istememek. Hiçbir enerji yoktur. Coşku yoktur. İstek yoktur. Yaşamak değil, sadece yapılacaklar listesi temizlemek. Ve çoğu insan bu noktada ben bozulmuşum diye düşünür. Ama Jung buna itiraz ederdi. Ona göre bu bir arıza değil, bir reddediştir. Psiken, yani ruhun, en derin özün, artık kendi mitine uymayan bir hayatı taşımayı reddediyor. Senin ruhun, senin hikayene ait olmayan bir rolü artık oynayamam diyor. Bu yüzden bu çöküş sadece karanlık değildir. Aynı zamanda bir sınırdır. Bir uyarıdır. Sessizce fısıldayan şu cümledir. Benim hayatım nerede? Jung buna kişinin kendi miti derdi. Her insanın, başkasına ait olmayan, kendine özgü yaşamak zorunda olduğu içsel hikayesi. Bu fikir rahatsız edicidir. Çünkü seni kendi hayatını tekrar sorgulamaya zorlar. Kariyerini, sağlam görünen ilişkilerini, düzenli, kontrollü rutinini. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda olabilir. Kusursuz bir yapı gibi görünebilir. Ama içeride, ruh yas tutuyor olabilir. Çünkü bir başkasının mitini yaşamak, ne kadar iyi oynarsan o kadar acı veren bir intihardır. Her gün biraz daha içeriden ölmek demektir. Ve beden buna tepki verir. Bitkinlikle, isteksizlikle, cesaret kaybıyla karşılık verir. Kırıldığın için değil, içinde kalan son gerçek parçanı savunmaya çalıştığın için. Yani bazen yorgunluğun zayıflığından değil, hayatta kalma girişiminden gelir. Jung şunu da fark etmişti. Hayatın ilk yarısında bize hep aynı şey öğretilir. Uyum sağla, kabul gör, bir statü kur. Dış dünyanın alkışına göre varlığını ölç. İstikrarlı görün, iyi görün, sorun çıkarma. Bu hikaye bize zorla giydirilir. Ama sonra bir an gelir, çoğu zaman yumuşak, sessiz, hatta acımasız bir an. Bilinç dışın başka bir şey ister. Başka bir yön gösterir. Ve geri dönmez. İşte Jung'un bireyleşme dediği süreç burada başlar. Bireyleşme, maskeleri tek tek çıkarmak zorunda kaldığın o sancılı aşamadır. Dünyaya gösterdiğin benlik ile gerçekten kim olduğun arasındaki mesafeyi kapatmaya çalışma sürecidir. Toplumun senden beklentilerine göre inşa edilmiş kişilik ben buyum diye bağırırken, içeriden daha sessiz ama çok daha dürüst bir ses şöyle fısıldar. Hayır. Bu gerçek değil. Ve işte bu çağrı görmezden gelindiğinde, çoğu zaman ortaya depresyon olarak çıkar. Dışarıdan bakıldığında bu bir çöküş gibi görünür. Ama Jung'a göre orada ölen şey senin ruhun değildir. Tam tersine, ruhun hayatta kalmaya çalışmaktadır. Aslında ölen şey, toplumun beğensin diye yıllar içinde inşa ettiğin o sahte benliktir. Bu yüzden seni davet etmek istediğim şey şu.
Depresyona sadece bozulma diye bakmayı bırak. Onu tek bir cümlelik tıbbi teşhis gibi görmeyi bırak. Bunun yerine onu bir sinyal olarak gör. Yanlış bir hayat yaşıyorsun. Bu video, Wung'un kişilik gelişimi ve bireyleşme çalışmalarına dayanarak bu fikri açacak. Ve şunu gösterecek. Kendi amacınla yeniden bağlantı kurmak yalnızca semptomları hafifletmez. Aynı zamanda daha gerçek, daha bütün ve gerçekten sana ait bir varoluşu uyandırabilir. Eğer bu cümle içinizde bir yere dokunduysa, okumaya devam edin. Belki de aradığınız cevap, acıyı susturmakta değil. Onu sonunda gerçekten dinlemekte yatıyor. Modern çağın en büyük trajedisi başarısızlık değil. Boş bir başarıdır. Merdivenin tepesine çıktığında, dayandığın duvarın yanlış olduğunu fark etmektir. Ve o fark ediş, sessizce içini oyarken, dışarıdan her şey hala başarılı görünür. İşte tam da bu, Wung'un bir hastalık değil, toplumsal ego ile derin benlik arasındaki kopukluğun yankısı olarak gördüğü varoluşsal depresyonun en tehlikeli tetikleyicilerinden biridir. Hayatımızın büyük kısmında uyum sağlamayı öğreniriz. Çocukluğumuzdan itibaren bize neyin doğru, kabul edilebilir ya da saygın olduğunu öğretirler. Bu, Wung'un persona dediği toplumsal maskeyi doğurur. Kabul görmek için taktığımız o zarif ama sınırlayıcı yüz. Ve evet, bir yere kadar gereklidir. Hayatta kalmak için takılır. Ama tehlike, o maskeyi kim olduğumuzla karıştırdığımızda başlar. Yıllar boyunca başkalarını memnun etmek, sistemlere uymak, hiç sorgulamadığımız rolleri oynamak için şekilleniriz. Ve sonunda dışarıdan işlevsel ama içeriden tamamen ıssız bir hayata uyanırız. Tam da bu noktada Wung'un kişisel MIT dediği fikir belirir. Ona göre her insan, kendi içinde yaşanması gereken eşsiz bir anlatı taşır. Bir sembolik yolculuk. Bir anlam arayışı. Ve bu yolculuk bastırıldığında, ruh artık dayanamaz. Depresyon bazen tam da o anda konuşmaya başlar. Bu hikaye kimsenin sana hazır verdiği bir kılavuzla anlatılamaz. Bunun bir reçetesi yok. Kendini, içinden durmadan yükselen o tuhaf tutkuda gösterir. Uzun süredir bastırdığın yeteneklerde. Bunu yapamam deyip gömdüğün arzularında. Geceleri defalarca tekrarlanan rüyalarda. Yani ruhun zaten konuşuyordur. Sadece sen henüz dinlemiyorsundur. Ve sen bu iç çağrıyı görmezden gelip, başka birinin yazdığı hikayeyi oynamayı seçtiğinde. Sorun başlar. Ailenin senin için istediği hayatı. Toplumun sana ideal diye sunduğu modeli. Uymak zorundaymışsın gibi hissettiğin rolü. Bir başkasının mitini sürdürmeye çalıştığında, benlik tepki vermeye başlar. Önce hafif bir huzursuzluk olur. Sonra kriz gelir. En sonunda çöküş. İşte o çöküşe çoğu insan depresyon diyor. Ama bu her zaman kimyasal bir arıza anlamına gelmiyor. Bu bazen sahnelenen tiyatroda ruhun artık hiçbir anlam görmemesiyle başlayan sembolik bir çöküştür. Yaşamsal enerjiden kopuştur. Ve ironik olan şu, dışarıdan baktığında her şey hala düzgün görünür. Hayat düzenli. Sistem çalışıyor. Ama içeride bir şey kaybolmuştur. Özgünlük. Kişi, kendisini tatmin etmesi gereken her şeyle çevriliyken bile hayatın rengini, ritmini, yönünü kaybettiğini hissetmeye başlar. Uyanmak artık bir yük olur. Çalışmak, sadece yapılması gereken sıkıcı bir görev gibi gelir. İlişki kurmak bile mekanikleşir. Hasta oldukları için değil, kendilerinden koptukları için. Artık sahici bir temas yoktur. Sadece otomatik tekrarlar vardır. Bu kopukluk tehlikelidir. Çünkü sessizdir. Patlamaz. Bağırmaz. Akmaz, çözülür. Ve kişi bunu hissettikçe, daha çok başarı üreterek telafi etmeye çalışır. Daha çok çalışır. Daha çok kanıtlar, daha çok gösterir. Ama o çaba ne kadar artarsa, içteki çukur o kadar derinleşir. Sahte benliği beslerken, gerçek benliği boğan bir döngüye dönüşür. Peki bu uçurum tamamen seni yutmadan önce nasıl fark edilebilir? Başkasının hikayesini yaşadığını gösteren işaretler neler? İşte şimdi bundan bahsedeceğiz. İsyan eden ruhun sessiz sinyalleri. Çünkü bilinç dışı itiraz etmeye başladığında, önce beden hisseder. Sonra zihin tepki verir. Ve hayat, içeriden yavaş yavaş çözülmeye başlar. Eğer anlattıklarım sana mantıklı geliyorsa ve bu yolculuğu birlikte takip etmek istiyorsan,
Kanala abone olmayı unutma. Desteğin için teşekkür ederim. Unutma, her acı bağırmaz. Bazı acılar sessizce konuşur. Ve Jung'a göre bugün hızla depresyon diye etiketlenen pek çok belirti, aslında ruhun kendini ifade etmek için bulduğu karmaşık bir dildir. Yani bazen acı, düşman değildir. Sadece anlaşılmak isteyen bir habercidir. Bir insan, kendi yolundan, yani kişisel mitinden, içsel gerçeğinden uzaklaştığında, benlik hemen tepki verir. Ama bu tepki, zannettiğimiz gibi bir bozulma değildir. Ruhun meşru bir protestosudur. Kendine ait olmayan bir hayata karşı artık yeter deyişidir. Ve ilginçtir. Bu protesto çoğu zaman sessiz olur. Ne bağırır ne yıkar. Sadece enerjiyi çeker. Ve insan yavaşça sönmeye başlar. Bir zamanlar önemli olan şeyler anlamını kaybeder. Coşku yerini ilgisizliğe bırakır. Günler birbirinin aynı olur. İlişkiler yüzeyde kalır. Renkler solar. Bu, fiziksel bir yorgunluk değildir. Bu, ruhun yorgunluğudur. Bir varlığın kendisine ait olmayan bir hikayeyi sürdürmeye direnişidir. Sanki içimizde bir parça sessizce ben artık böyle yaşamak istemiyorum der. Ve bunu bastırdıkça, o parça daha da uzaklaşır. Jung'a göre bu çatışmanın kaynağı egonun, yani günlük bilincimizin, ruhun en derin çekirdeğiyle, benlikle, savaşmasıdır. Bu savaş başladığında, doğal şekilde akması gereken yaşamsal enerji parçalanır. Sanki ruh ikiye bölünür. Biri topluma ait, diğeri hakikate. Ve içimizden biri sonunda sessizce direnir, sürdüğümüz hayata hayır der. Bu nedenle, görünen her belirti aslında bir bozulma değil, sembolik bir direniştir. Bir anlam arayışının, bir dönüşüm çağrısının dışavurumudur. Ve bu çağrı sadece duygularda değil, bedenin ta kendisinde yankılanır. Bu sinyaller sadece duyguda ortaya çıkmaz, bedenin de konuşur. Uyku döngün bozulur. İştahın değişir. Cinsel enerji düşer ya da tamamen donar. Yaratıcılık kurur. Bir zamanlar içinden akıp giden şeyler tıkanmaya başlar. Bir zamanlar seni merakla diri tutan şeyler artık önemsiz gelir. Ve en acı veren kısım şu: bütün bunlar bazen hiçbir açık sebep olmadan olur. Etrafına bakarsın, hayatın eksik değilmiş gibi görünür. Ama içeride her şey yok gibidir. İşte bu, Jung'un anlamsızlık nevrozu dediği şeyin paradoksudur. Dışarıdan düzen, içeriden çöküş. Ve Jung bu anları bir arıza olarak değil, bir eşik olarak görürdü. Ruhsal geçiş kapıları. İçimizde yeni bir şey doğmak üzereyken, başka bir şey ölmek zorunda kaldığında ortaya çıkan eşikler. Ama çoğumuz bu kapının önünde korkarız. Toplumsal baskı, güçlü olmalısın şartlanması, sorun yokmuş gibi davran kültürü. Bütün bunlar yüzünden o içsel uyarıyı bastırırız. Kendimizi oyalamalarla uyuştururuz. Aşırı tüketimle, kontrolsüz uyarıcılarla, fazla çalışmayla, sahte pozitiflikle. Semtemusastras. Ama ne söylemeye çalıştığını dinlemeyiz. Oysa dinlemek kritik. Çünkü benlik itiraz etmeye başladığında, bu tesadüfi değildir. Bir şey söylemeye çalışıyordur. Gömülmüş bir yeteneği işaret ediyor olabilir. Yarım bırakılmış bir yönelimi, terk ettiğin bir mesleği, bu güvenli diye seçip aslında hiç istemediğin bir hayat tarzını. Belirti ipucudur. Acı haritadır. Çıkış yolu bu sinyalleri silmek değil, onların dilini çözmektir. Ve tam orada, işte tam o farkındalık anında, gerçek dönüşüm ihtimali başlar. Kişi acısının sadece bir arıza olmadığını, aslında geri çağırma sinyali olabileceğini fark ettiği anda ilk defa bir kapı açılır. Ama bu dönüşüm yalnızca fark etmekle bitmez. Bu, bir yolculuk ister. Jungcu düşüncede bu yolculuğun bir adı var. Bireyleşme. Bireyleşme, ruhun artık oynamak istemediği rolleri reddetmesi ve ben kimim sorusuna dürüstçe bakmayı zorunlu kılan süreçtir. Ve Jung'a göre, bu süreç bazen tek gerçek çıkış yoludur. Çünkü ruh, artık yaşamak istemediği bir yaşamı yaşamayı reddettiğinde, seni eski benliğini savunmaktan vazgeçmeye zorlar. Jung'un psikolojisinin kalbinde, modern akıl tarafından neredeyse küfür olarak görülen bir fikir yatar. Acı çekmek, sadece bir bozulma değildir. Acı, bir çağrı olabilir. Seni sadece kırığını onarmaya değil, sakladığın, gömdüğün,
utanıp susturduğun gerçek özünü ortaya çıkarmaya çağıran bir davet olabilir. Bu yolculuğun adı bireyleşme. Ve bunu anlamak, sadece geçici rahatlama peşinde koşmaktan çıkıp gerçekten sana ait bir hayat kurmak isteyen herkes için zorunludur. Ama önce bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Bireyleşme, bireycilik değildir. Bireycilik, ben merkezdeyim, ben kazanmalıyım, ben farklıyım diyerek ayrışmayı, egonun parlatılmasını ve rekabeti kutsar. Bireyleşme ise tam tersine bütünleşmeyi ister. İçindeki tüm parçalarla, ışığınla ve gölgenle, mantığınla ve içgüdünle, arzularınla ve görevinle yeniden bağ kurma sürecidir. Wung, bu sürecin yetişkin yaşamının en önemli psikolojik görevi olduğunu söyledi. Ve aynı zamanda insanların en çok kaçtığı süreç olduğunu. Neden? Çünkü bireyleşmek cesaret ister. Bu cesaret şunu gerektirir: bugüne kadar sorgusuzca içselleştirdiğin her şeyi masaya koymak. Ailenin değerleri, toplumun başarı modeli, kültürel standartlar, sana böyle olmalısın denilen bütün o kalıpları. Hepsini yeniden yargılamak. Wung'a göre hayatın ilk yarısı egonun kurulumudur. Kimlik inşa edilir, dünyada yer edinilir, bir rol bulunur. Ve bu gerekiyor. Ama sonra bir eşik gelir. Genellikle bir krizin, bir kırılmanın, bir devam edemiyorum anının işaretlediği bir eşik. Ve o anda artık eski yapı çalışmaz. Bir zamanlar anlam veren şey uyuşturmaya başlar. Bir zamanlar seni ileri taşıyan şey ağırlığa dönüşür. Bir zamanlar hareket ettiren şey şimdi felç eder. İşte çağrı burada başlar. Bireyleşme çağrısı susturulamayan bir iç huzursuzluk gibi ortaya çıkar. Kendini tuhaf rüyalarla gösterebilir. İçinden gelen yaratıcı bir dürtüyle. Durup dururken gelen o rahatsız edici felsefi sorularla, ben ne yapıyorum? Gibi. Ya da daha basiti. Hayatına baktığında hiçbir şey yanlış görünmezken, her şey yanlış hissetmesiyle. Bu noktada bilinç dışı devreye girer. Seni, yıllarca toplumsal kabul için kullandığın maskenin dışına itmeye başlar. Ve senden tek bir şey ister: gerçek benliğinle yeniden bağ kurmanı. Wung için benlik sadece psikolojik bir kavram değildir. Benlik, ruhun merkezidir. İçimizdeki düzen kurucu çekirdek. Buraya neden geldiğimizi, neyi yaşamamız gerektiğini, hangi yöne ait olduğumuzu bilen o derin bütünlük. Ego hala kaybolmuş, yönsüz, panik halinde olabilir. Ama benlik yine de oradadır. Ve benlik tıpkı görünmez bir manyetik alan gibi bilinci sürekli bir yöne çeker. Bütünlüğe. İşte bu yüzden, onu görmezden geldiğimizde tamamen kaybolmuyor. Aksine kendini başka yollarla göstermeye başlıyor. Semptomlar, rüyalar, tekrarlanan semboller. Bu tesadüf olamaz dediğin eşzamanlılıklar. Hepsi aynı şeyi yapar. Seni kendi yoluna geri çağırır. Bireyleşme tam olarak bu çağrıyı kabul etmektir. Eski yapıları, kim olmak zorunda olduğuna dair kurduğun o parlatılmış hikayeyi, yavaş yavaş sökmek anlamına gelir. İçeride ağır ama dürüst bir işe girişmektir. Kendin hakkında yarattığın ideal imajın ölmesine izin vermek. Ve olduğun şeyin ham, kontrolsüz, savunmasız ama gerçek haliyle yeniden doğmak. Ve işte anahtar burada. Bu süreç konforlu değildir. Hızlı değildir. 3 adımda çözülecek bir kişisel gelişim tekniği değildir. Egonun kaybetmekten korktuğu her şeyle yüzleşmektir. İmajınla, rolünle, kime olmak zorundaydım dediğinle. Ama aynı zamanda bu süreç, kaybolmuş canlılığı geri bulmanın tek yoludur. Sessiz bir coşkuyu yeniden hissetmenin. Gerçekten anlamlı bir şey yaşadığını hissetmenin. O zaman soru şu: nereden başlayacağız? Bunu mantıkla çözemezsin. Çünkü benlik düz açıklamalarla konuşmaz. Benlik sembollerle konuşur. Rüyalarla, bedenle, tekrar eden temalarla. Yani aslında ilk adım şudur: o sesi dinlemeyi öğrenmek. Kaçmadan, uyuşturmadan, bastırmadan. Peki bilinç dışının işaretlerini nasıl okuyacağız? Bize yıllarca yok say, dikkat etme, devam et öğretildi. Duygularımızı bastırmayı öğrendik ama dinlemeyi hiç öğrenmedik. Bir sonraki bölüm tam olarak bunun üzerine. Wung'a göre, bilinç dışını aktif biçimde dinleyerek kendi amacımıza yeniden bağlanmanın gerçek, pratik yolları var. Bu dinleme, rüyalara, dürtülere,
tuhaf tekrar eden düşüncelere, bir türlü unutulmayan anılara ve bana ait olan bu hissi veren içsel işaretlere dikkat etmektir. Wung için bilinç dışı sadece bastırılmış arzuların ve tozlu anıların deposu değildir.